dakika haberiyle sizlerleyiz. Kırlangıç ailesinin tek varisi ve Kırlangıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evi Kırlangıç, Beykoz yakınlarında akşam yemeği için gittiği bir restoranda fenalaştı. Aldığımız ilk bilgilere göre özel doktoru ve danışmanı Javel Vadim yanında ve ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Şu an olay yerine ulaşan arkadaşlarım sağlık ekiplerinin de restorana girdiğini iletiyorlar. Evinin sağlık durumunun oldukça ciddi olduğu söylentileri var. İlk müdahale sırasında özel doktoru tarafından Evi'nin nefes almadığının söylendiği iddia ediliyor. Tekrar ediyorum, özel doktoru tarafından Evi'nin nefes almadığının söylendiği iddia ediliyor. Olay yerindeki arkadaşlarımız restorana emniyet güçlerinin de şu an itibariyle intikal ettiğini bildirdiler. Muhabirimiz Eda Kuş dakikalar içinde olay yerinden bildirecek. Arkadaşlar iyi akşamlar. Herkes ayağa kalksın. Hiçbir şeye dokunmadan dışarı çıksın. Amirim dışarı çok soğuk. Nereye alalım isterseniz aşağı alabiliriz. Tamam, aşağı alın. Ta 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 tam. Tam da zamanında geldin. Burası da kokmaya başlamıştı. Oo, teşekkür ederim. Ne kadar kibar birine benziyorsun. Burası gerçekten kokmaya başlamış. İyi ki çiçeklerim var. Şimdi gidip çalışmam lazım. Ama dönüp sana neler olduğunu soracağım. Bir yere kaybolayım deme, tamam mı? Kaybolmam ben zaten buralardayım. Arkadaşlar, biliyorsunuz yukarıda biri öldü. TC kimlik numaralarınızı ayarlayın, biz geliyoruz. Komiser bey ne zaman bitecek? Çok kötüyüm. Kalp hastasıyım ben. Tamam, sakin olun. Sakin olun, geliyoruz. Tamam. Lan oğlum, fena mı oldu ipneler? Hemen taktınız boneleri. Rica etsem sırayla bir üfler misiniz? Ya şaka. Ne üflemesi? Şimdi rica etsem... Olacak şimdi. Kimlik numaralarımızı neden aldılar? Ay, telefonları da aldılar. Sakin ol. Sakin ol. Bak bunlar prosedür gereği şeyler. Normal bunlar ya. Bak biz ne kadar sakin olursak bizim için o kadar iyi. Sakin mi? Mahvolacak her şeyi söyledim size. Allah'ım neden? O kadın bu gece neden? Ha, tabii ya. Sen şu zengin bebesin. Nasıl? İyi misin? Babanla sen emniyete geldin. Sen araba kullanmayı öğrendin mi ya? Kaç tane arabasını telef ettin lan? İnsanların halinden ölmesi ne tuhaf değil mi? Yani birçok planımıza başlamadan ölüp gidiyoruz. Affedersiniz, bakar mısınız? Aşağıda olmanız gerekiyor. Evet, çok haklısınız. Ancak ben merhumun özel doktoruyum, Javel Vadim. Yani hiçbir şey yoktu, her şey yolundaydı. Bütün sağlık taramalarını yeni yapmıştım. Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Hani aniden gitmesi tuhaf tabii. Terlemiş. Deri rengi değişmiş. Soğuk terlemesi mi oldu masada? Evet,
bir anda oldu her şey. Yani görmüyorum dedi, gözlerim kötü dedi ve... Göğüs ağrısı ya da epileptik bir nöbet geçirmedi değil mi? Yo, yo, hayır öyle bir şey olmadı. Olaydan birkaç dakika önce herhangi dikkat çeken bir şikayeti oldu mu? Yani olayı hissediyor gibi miydi? Bir aurası var mıydı? Hayır. Bakın, bildiğim tek şey var. Bu ölüm doğal bir ölüm değil. Onu bilmiyorum ama şimdilik ilgi çekici olduğu kesin. Başınız sağ olsun. Rica etsem aşağı geçer misiniz? Tabii tabii. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Gerçekten ölen evi miymiş? Ta kendisi amirim. Anlatın bakayım. İçeride gayet keyifli bir akşam yemeği yemeye devam ederken olduğu yerde yılıp kalmış. Bunun nesi cinayet? Ben de onu diyorum amirim. Boşuna kıçımız doluyor. Hoş bulduk. Savcı geldi mi? Henüz gelmedi. Efendim? Geldim. Geldim olay yerine. Ha? Bir bakayım, arayacağım ben sizi. Evet sevgili izleyiciler, Evi'nin öldüğü yerde canlı yayındayız. Aktarılan bilgilere göre Evi restorana saat 21.15'te giriş yapmış, yaklaşık 1 saat kadar oturduktan sonra lavaboya gidiyor, ardından dönüyor, biraz geçtikten sonra da kendini bırakıveriyor. Şimdi akıllara tek soru geliyor. Evi öldü mü? Ya da kimsenin ihtimal vermemesine... Nereden duydu ya? Olmayan bir şey var gibi yazacak, boş boş konuşacak bir işe yarasa bari. Arkadaş ben anlamıyorum yani dakika bir kolpeti yani. Biz daha yeni haber aldık. Bizden önce kısmadı. Amirim. Bakın bu bildiğiniz Patatese dönmüş. Aynı patates gibi. arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya siz ya yaptığımız işin farkında değilsiniz. İşin kutsallığının farkında değilsiniz yani. Cesedin başında kahkaha patlatıyorsunuz, espri yapıyorsunuz ya. Ben patlatmadım. Amirim ama sinirim bozuldu. Gerçekten tespit yaptı çünkü. Ya olayın farkına varın bakın. Bu iş uzamadan bitmeli. Eğer bu iş uzarsa boğazımıza yapışırlar ya. Farkındasınız değil mi? Bugün eve gitmek yok. Sabaha kadar buradayız. Aşağı curcuna. Gel gönderelim şunları. Evi Kırlangıç'ın bilinen herhangi bir sağlık sorununun olmadığı, olay yeri inceleme ekibinin de bölgeye intikal ettiği bilgisini aldık. Evet efendim, Kırlangıç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evi Kırlangıç, akşam yemeği için gittiği restoranda aniden fenalaştı ve sonrasında yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Burası tamam. Sendeki resimleri versene.
Abart. Bir şey çıkmayacak zaten. Zengin diye biraz daha fazla araştıracağız. Sonrası bir basın açıklaması, doğal ölüm diye bitermiş. Dur bakalım ya, daha otopside ne çıkacak ki? Ne çıkacak sanki? Siyanür mü? Öldü gitti işte. Tuvalet ekibini şöyle alalım. Restorandaki bankacı çiftimizi böyle alalım. Paraların tamamı sahte. Arka bulmuşsun işte ne olacak? Kahramanca ortasını yapıyor. Vallahi. Neyse. Hadi boş ver gidelim. Nasıl ya? Koskoca evi, niye sahtekara taşısın ki? Evet, ilginç. Evin çantasında sahte para. Bir yaşıma daha bir olay. Her zamanki gibiydi. Yani enerjikti, işinde gücündeydi. Hayır. Bilmiyorum. Sağlıklıydı. Anlam veremiyorum birdenbire ölmesine. Yazı yazmaya gitmiştim. Oturmaya, bir şeyler yemeye. Ben onun hala öldüğünü düşünmüyorum. Bence adamlarından biri zehirledi. Eşek herifler. Yani Allah rahmet eylesin, öyle bir anda gitti, biz de anlamadık. Üzücü, ne diyeyim. Hiç sorma. Var mı bir fikrin? Ölümüyle ilgili mi? Yok, bir fikrim yok, hayır. Biz zaten olayın dışındaydık yani. Neden sorguya çekildiğimi öğrenebilir miyim? Tuvalete neden gittin? Yani karnım ağrıyordu. Bir işim yoktu. Sık sık gittiğim bir yer, yine yemek yemeye gitmiştim. Ne işin vardı orada? Odadayken. Garsonum yani ben. Hayda. Ben kimsenin yüzünü görmemek için yukarı bile çıkmıyordum. Cinayet şimdi benim üstüme kalacak. Aslında her gece gibi bir geceydi. Yani hazırlıklarımız tamamdı. Canlı kalması gerekenler canlı kalıyordu. Hemen pişirilmesi gerekenler hemen pişiriliyordu. Anlayacağınız, mutfakta öyle çok dikkate değer bir şey yoktu. Kimler çalışıyor mutfakta? Mutfak tayfası sürekli değişir ama toplamda 4 kişiler. Nasıl yani? Sürekli değişiyor mu çalışanlar? Aynen. Ama Uğur hariç. Aşçımız yani. Bence dükkandaki en zararsız, en komik herif. Hiçbir şey salladığını görmedim. Ay. O yüzden böyle haftada bir kovulur güya. Yani sanki onu kovabilirlermiş gibi. Ya yukarısı? Yukarısı da aynıydı. Yani sohbetler, yemekler. Zaten bizim dükkan genelde sakindir. En azından ben öyle gördüm. Ta ki evi içeri girene kadar. Evi içeri girdikten sonra herkes yemek yemeyi falan bıraktı. Onu izlemeye başladı herkes. Murat. O ev. Evet mi? Evet. Bak bugün bizim günümüz. İnanıyorum her şey istediğimiz gibi olacak bu sefer. Yürü.
Çorba çeneme değil bacağıma damladı. Dikkat çeken bir şey de yoktu. Hareketlerim asla ani değildi. Nasıl gördün? Nasıl görmüş olabilirsin? Üstelik dışarı doğru bakıyordun. Niye gizemli kalmayı sürdürmedin, neden? Egonu mu tatmin ediyorsun? Ya da bir mesaj mı bu? Hareketlerimden seni yargıladığını falan mı anladın? Hadi ama bakmıyordum bile. Tamam, kaba değilim demeye çalışıyorsun. Kabul. Bir dakika. Ben değil, sen izliyorsun. Hem de benim aksime bakmadan. Benden kat ve kat konsantresin, hatta o bilgisayarla alakan sıfır. Dikkatini tamamen dışarı vermiş durumdasın. Güzel. İyi de beni niye izliyorsun? Tamam, ben başlattım ama mesleki de formasyon diyelim. Gülümseme, gülümseme Kardelen. Yine saçmalıyorsun. Hadi bu çocukla biraz oyunumuzu büyütelim. Demek şaşırmıyorsun gülmeme, ha? İzlenen, deşifre olan benim yani. Önceden kestirip kendini hazırlıyorsun. Kendi haline görünmeye çalışan birine göre fazla kontrol bu. Tuzağıma düştün. Ama ben de düştüm. Kabul. Teşekkürler. Cavel, söylesene neden insanlar hep aynı sorunu yaşar? Hep bir kısır döngü içindeyiz. Benim sorunumu sen yaşamıyorsun, seninkini de ben. Dahası seninki bana, benimki de sana basit geliyor. Herkesin hayatında mutlaka bir sorunu var geriye kalan çözemediği. Ama o da bir başkası için çerez, ha? Evet, bugün bir başkasın. Nereden çıktı bu? Bilmem. Yayın evini satmayı kabul etmiyorsa doğanın kanunu neyse onu tatbik etmekte fayda var. Varlığımızı ve başarımızı bu sağlamıyor mu Cevher? Öyle diyorsanız. Ama insanlar zarar görmesin. Hayırdır, sen aşık mı oldun yine? Lan yok oğlum, ne aşkı ya. Ha? Hayırdır sen? Utanmasan bizi de. Lan yok, öyle bir şey değil ya. Nasıl bir şey peki? Götür oğlum lan, günah da değil zaten. Genç adamsın. Ne olur canım. Oğlum bir dinleyin, öyle bir şey değil. Genç adamsın. Allah Allah. Demin bir kadın girdi içeri. Korumalarıyla, gördün mü? Evi. Evi mi? Aynen. Neresi burası? Lan Allah Allah, ciddi olun lan. Güzel ama ya. Oğlum geçen seneki melek yatırımcı bu. Projeyi sunduk, hani bizi dinlemediler, siktir ettiler son anda. Hatırlıyor musun? O yönetim kurulu üyesi olan kadın mı? Aynen o kadın işte. Melek yatırımcının ben... Tövbe estağfurullah, şimdi neymiş projemizi anlattık, 300.000 TL. Biz ödeyecekmişiz önden. Değerlendirip üzerine kendileri de para koyacaklarmış. Lan benim zaten öyle bir param olsa sana ihtiyacım yok. Bir zekalı kadın. Ama projeden projeye değişiyor. Yani bence bu bir tesadüf değil. Ben bu kadını aylardır takip ediyorum onu. Şimdi geldi karşıma, kucağıma oturdu. Ben gideceğim, konuşacağım. Ne konuşacaksın? Anlatacağım oğlum, projemizi anlatacağım. Götünü keserler senin. Ne yapacaksın? Niye kessinler oğlum? Abi yapamazsın. Hayır, racona uyuyacağım. Çözemezsin. Bakın yanında bir tane adam var. Bakın. Tamam çok da şey yapmayın. Javela'da. Doktoru. Sağ kol aynı zamanda. Asla ayırmıyor yanından. Gideceğim, anlatacağım. Çıtlatacağım yani ufaktan. İyi de nasıl yani? Adama nasıl ulaşacaksın? Garsona mektup mu yollayacaksın? Yok, Duman'la haberleşmeyi düşünüyorum kardeşim. Pardon. Pardon, tuzlu alabilir miyim? Tabii ki. Teşekkürler. Kusura bakmayın, böldüm sizi. Yo lütfen, siz kusura bakmayın. Ben biraz gömülmüşüm. Bir şeyler yazmaya çalışıyorum. İnsan evde bu verimi alamıyor çünkü. Güzel bir mekan.
Öyle gerçekten. Burası çok rahat bir mekandır. Ben prova sonraları tercih ediyorum genelde. Yemekleri de çok iyi. Bilmiyorum sıklıkla geliyor musunuz ama. Evet, keyifli. Daha fazla rahatsız etmeyeyim ben size. Evi her zamanki gibi herkesten önce uyanmıştı. Sabah uyanıp onu gördüğümde bahçedeydi, yanlayan, toprakta dolaşıyordu ve elinde limonlu suyu vardı. Neşeliydi, mutluydu. Her şey yolundaydı yani. Daha sonrasında otele geçtik. Otelde bizim rutin aylık toplantılarımızdan birine katıldık. Evi Hanım yaklaşık 1 saat konuştu. Her şey yolundaydı yani. Sonra? Toplantıdan sonra ufak tefek ziyaretler gerçekleştirdik. Evi Hanım haftada 2 ya da 3 kez yardımlaşma derneklerine katılır ve yüklü miktarda yardımda bulunur. Sonra? Sonra akşam yemeği için evinin öldüğü yere geldik. Geçmişi, anıları yakarak nasıl var olmaya devam edebiliyoruz Cevher? Etkili bir şekilde iletişim kurabilenler ve işbirliği yapabilenler hayatta kalıyorlar. Zayıf olanların yarını yok. Nazi mi? Darwin. Doğa da bir tür faşist sayılır. Evi Hanım buyurun. Size bırakıyorum şef beyefendi. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Artık beni tanıdığınızı düşünüyorum. Tıpkı rüyalarımdaki gibi hepsi birlikte gelsin. Ah, tatlılar da dahil. Hay hay. Efendim siz? Galiba seni en son 20 sene önce böyle görmüştüm. Yani böyle hararetli. Ha? Üniversitedeydim. O günü hiç unutmuyorum biliyor musun? Sen hatırlamıyor musun? Hiç bahsetmedin. Yine böyle bir girişimcilik konferansıydı. Sen konuşmacıydın, öyle güzel görünüyordun ki. Sen orada girişimcilik dışında her boku anlatmıştın. Ya benim gibi bir tıp öğrencisinin orada ne işi varsa galiba evinin yörüngesine kapılmıştı. Herkesin üstünden atladım bir an önce önüne çıkmak için. Çıktım. Ama görmedim. Sen de bu akşam değişiksin Cevher. Bir farklısın. Madem bu kadar eskilere gittik, belki bana bir şarkı söylemek istersin ha? Eski günlerdeki gibi. İzninle Ege. Yanında taşıdığı bu para çantası neyin nesi? Evi her zaman yanında 150-200 bin nakitle gezer. Etrafındakilere nakit para dağıtmayı çok sever. Bu yüzden de evi herkes çok sever. Peki ortalama günlük ne kadar harcar? Muhasebesini ben tutmuyorum. Görüntülerde masanızda gençlerin oturduğu gözüküyor. Kimdi bu gençler? Tesadüf ben tuvalete girdiğimde kendilerini tanıttılar. Genç girişimci olduklarını söylediler. Evi Hanım bu tarz tesadüfleri fırsata çeviren gençleri desteklemeyi çok sever. Abi ben tuvalete gideceğim galiba. Otur abi ya.
kalabalık etmeyin. Şimdi doktoru tribe sokacaksınız. Abi doktor umurumda değil. Midem kötü diyorum. Ben de kötüyüm. Sıranı bekleyeceksin. Kusura bakma. İyi de şimdi geldiniz. Hiç önemli değil. Javel Bey. Efendim merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçen sene Melek Yatırımcı Jürisi'nde projemizi değerlendirmiştiniz Eymen Hanım'la beraber. Hatırladınız mı efendim? Neydi bu proje? Ya şöyle, kusura bakmayın, ortam pek müsait değil ama sizi görünce dayanamadım, bir selam vermek istedim. Projemizin adı Voice'tu. Bir tür ses aplikasyonu bu. Şöyle mottomuz var. Siz Putin de size ses kaydı yollayabiliyor efendim. Nasıl olacakmış bu iş? İlgi çekici değil mi? Yani sizin ilginizi çektiysem eğer, Ev Hanım'da ilgisini çekebileceğimi düşünüyorum. Bu yüzden bana sadece 5 dakika ayırırsanız, yani Ev Hanım'da oturup 5 dakika konuşabilirsem eğer, yani sadece 5 dakika ihtiyacım var. Kazan kazan bir proje, çok karlı. O da yatırım yapmak isteyecektir. Söz vermiyorum ama elimden geleni yapacağım. Olsun efendim, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Lan Murat! Evet. Lan oğlum sen şaka mısın? Oğlum Allah Allah isteyerek yapmadık herhalde. Fenayım ya. Nereden içtik zaten o çorbayı? Lan ne çorbası? Götünü tutamıyorsun 2 dakika. Adamla ne konuşuyorduk duymadın mı? Tamam be, keyfimizden sanki. Ben yukarı çıkıyorum. Bak bu adam bizi çağıracak. Sen anlatacaksın. Çabuk toparla kendini, tamam mı? Tamam ben daha iyiyim zaten. Birazdan çıkarım. Güzel yenge bir şey kalır mı? Lan oğlum, gizli yetenek gibi ortada dolaşıyorsun ama ne hikmetse senin yemeklerin, yeğenlerin hepsi tuvaletin önünde kuyruğa girmişler. Ne iş? Bir dakika. Ben öyle yemeklerime laf söyletmem. Benim yemeklerim her zaman olması gerektiği gibi başlar, olması gerektiği gibi biter. Malzemeler özenle seçilir, ölçüler her zaman belli, asla kaçmaz. O gün de öyleydi. Hatta neşeli anlarımda yaparken arkadaşlarımı da tattırdım. O gün de öyle oldu. Hepsini çağırdım, tek tek tattırdım. Kimse de bir kusur bulamadı. Her şey olması gerektiği gibiydi. Buna konyak dökecek misin? Likörde temizleyecek miyiz diye soruyorsun. Hayır. Şimdi balığı temizlemek de öyle kolay iş değil ha. Bayağı emek ister. Sen şimdi merak ediyorsun. Bu balık niye bu kadar büyük ve ben niye orada duruyorum? Cevap çok basit. Sen çocuk olduğun için balık sana büyük geliyor. Yalnız sen biraz gez geri gel. Bunun işi uzun sürecek. Bu arada şef geliyor. Buna. Git. Şef. Efendim şef buradayım. Nasıl gidiyor?
Her zamanki gibi sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz. Problem yok. Güzel. Etraf temiz görünüyor. Tabii şef. Teşekkür ederim. Son uyarılardan sonra belli ki özen gösterilmiş. Kapat gözlerini şef. Pekala. Koklayalım şef. 1 numara. Mis gibi noodle kokuyor. Ya. 2 numara gelsin bakalım. Güzel. 2 numaraya geliyor şef. Buyurun 2 numara. Tereyağlı karides. Nasıl? 2 numara nasıl? Pahalı karides tabii mis gibi kokuyor. Öyle tabii. Bir de tadına bakalım şef. Buyurun lütfen. Bakalım. Şu soyulmuşundan yiyelim. Nasıl? Beğendin mi şef? Ya. Nasıl şef? Mükemmel. Vallahi siz bu işi biliyorsunuz ha. Vallahi biliyorsunuz ha. Vallahi. Bugün böyle bir keyfim de yerinde. Bravo. Güzel. Güzel. Çalışmaya devam. Çalışmaya devam. Eyvallah şef. Burası Şef, bizde. Şef. Burası bizde. Eve sağlıklı bir şekilde restorana geldi. Biraz oturduktan sonra tuvalete gitti. Sonra yukarı çıktı ve senin sunduğun yemekten yemeye başladı. Biraz sonra da öldü. Doktor tüm tahlillerin normal olduğunu söylüyor. Kalp damarları, beyin damarları her yere bakmışlar. Doğal ölüm beklemiyor yani kimse. Ve en önemlisi restoranda gayet mutlu ve güler yüzlü görünüyor. İntihar etmeye tuvalette karar veremez değil mi? Ne zamandan beri tanıyorsun Evi? Kamera kayıtlarında oldukça ilgili olduğun görünüyor. Ya sana çok iyi para veriyor ya da ondan kuvvetli bir şey ister gibi bir halin var. Hayır, ben Evi'den bir şey istemiyorum. Evi bizim en önemli müşterimiz. Düzenli olarak uğrar. Yaklaşık 5 yıldır böyle. Evi çok iyi biridir. Biraz deli doludur ama herkes sever Evi'yi. Evi'yi kim niye öldürmek istesin ki? Yemeklerine karıştırdın. Yemeğe şey katmadı ki. Ben Evi'yi niye öldürmek isteyeyim ki? Yemekleriniz hazır. Karideslerimiz çok taze. Yemek yemeyi özlediğimi fark ettim. Çok güzel kokuyor değil mi? Afiyet olsun. Görüntüden epey memnunum. Aman Evi Hanım, önce bir tatsaydınız. Bu görsel zevkimin hakkı. Müsaade eder misiniz artık? İhtiyacınız olan her şey masada. Hayır. Biraz da geçmişimizle yüzleşelim. Değil mi Cevher? Kokulardan daha güçlü bir şey var mı insanı geçmişe götüren? Yazmak yoruyor herhalde. Yazmazınıza bakılırsa Gorki'nin çocukluğundan devam ediyor gibisiniz zaten. Aslında iyi bir tahmindi. Bir kitap olmasa bir makale yazmaya çalışıyorum. Cinsiyet kombinasyonları ve farklılıkları ile ilgili bir durum. Travesti oynamıştım eskiden. Karaktere çalışırken bazen aylarca, haftalarca çalıştıktan sonra bile yolun sonuna geldiğimizde hiç anlamadığımızı fark ediyoruz. Aslında bu tamamen hissetmemekle, yaşamamakla ilgili. Yani o sizde yok aslında. Mesela sadece cinsiyetler değil. Yani bence 60 yaşında birini de oynayamazsınız.
60 yaşında birini nasıl oynayabilirsiniz ki zaten? Öyle hissetmediniz hiç. 60 yaşında hissetmek için 60 yaşında olmak gerekir. 60 yaşında aynaya bakmak gerekir. 60 yaşında nasıl olunur bilmek gerekir orada. Ya ben hiç 60 yaşında olmadım. 60 yaşında olan var mı bilmiyorum. Ben 60 yaşında olmadığım için 60 yaşını anlamam mümkün değil. Benden bunun istenmesi de saçma bir kere. Çünkü 60 yaşında olmadan 60 yaşını anlamak çok da mümkün değil. Ben de anlamadım, beceremedim zaten. 60 yaşında değilsiniz. Hayır 60 yaşında değil. Travestiyi beceremedim ben. Epey eleştiri almıştım gerçekten. Belki tiyosu vardır. Bilmiyorum. O zamanlar bilmiyordum yani. Karma karışık bir konu. Benim de açıkçası çok anladığım söylenemez ama özetlemek gerekirse mesela bir insana baktığınızda bir erkek ya da bir kadın, bir erkek kadınlardan hoşlanır, erkek gibi hisseder değil mi? Yani evet. Yani toplum olarak, aksiyon olarak bildiğimiz şey bu. Dış görünüşü erkek kadınlardan hoşlanıyor ama erkek gibi değil, kadın gibi hissedebilir. Ya da dış görünüşü erkek kadın gibi hissediyor, kadınlardan hoşlanıyor. Dış görünüşü erkek, erkek gibi hissediyor, erkeklerden hoşlanıyor olabilir. Tabii bunun tersi kadınlar için de geçerli. Hiçbir insan %100 kadın ya da %100 erkek değildi. Biz her birimiz karşı cinsten nispeten bir ruh barındırıyoruz. Herkese yüzdesi farklı. Kesinlikle sağlıklı ama anlaşılması gereken konular, araştırılması gereken konular. Niye böyle bir şey araştırıyorsunuz? Özel bir şey yok yani özel bir konu değil. Araştırdığım konulardan sadece bir tanesi. Yani dış görünüşlü kadın biri erkeklerden hoşlanıyor ve kadın gibi hissediyor. Normali zaten normal değerlendirdiğimiz bu. Dış görünüşlü kadın olan biri aynı zamanda erkeklerden hoşlanabilir ve erkek gibi hissedebilir. Ya da dış görünüşlü kadın olan biri kadınlardan hoşlanabilir, kadın gibi de hissedebilir. Evet. Yani bu noktada aslında kadın gibi görünme ve birinden, kadından ya da erkekten hoşlanma konusu hepimizin inceleyebileceği şeyler ama hissetme konusuna hiç... Bir erkek bir kadınla kolaylıkla seks yapabilir. Ama kolaylıkla sohbet edemez. Bir erkek kolaylıkla kaba olabilir ama kolaylıkla naif, hafif olamaz. %99 erkek ruhu barındıran bir insandan kadınları anlamasını bekleyemeyiz. Daha atılgan, daha ben merkezli tartışılır, daha yırtıcı, daha sert biri olmasını bekleriz. Çünkü karşı cinsin penceresinden bakamamıştır, empati yapamamıştır. Çevresel faktörler diyeceksiniz. Evet, çevresel faktörler etkiliyor, doğru. Ama kesinlikle bizi doğumdan başlayan ve ilerleyen yıllarda bir şekilde bizi etki eden, yön veren bir ruhun olduğu kesin. Bunlar. Ortada yine kesin bir şey yok.
Senin de karnında tuhaf bir şeyler dönüyor mu? Baharatlar. Baharat gibi de. Aman Hediye Hanım, saçınız çorbaya karışmış. Hemen yenisiyle değiştirelim. Efendim, kusura bakmayın. Başka bir arzunuz? Aşağıda gençlerle karşılaştım. Daha önce bizim girişimcilik grubundalarmış. İlgini çekebilir diye düşündüm. Daha önce ilgimi çekmeyen şey şimdi niye çeksin? Çünkü daha önce onları dinlediğimizi hatırlamıyorum Evi. Gelsinler. İdeal bir yüzdesi var mı bunun? Tabii böyle bir şey yok hani bilmiyorum ama boş konuşmam gerekirse bence karşı ruhtan bir %20'lik bir dilim barındırmak her zaman işe yarar bence. Abi, güzel yengeye bir şey kalır mısın? Tuhaf bir ironi oldu bu da. Dur sana en güzelini seçeyim. İyi sağ ol. Almış bulundum. Teşekkür ediyorum. Size en az %35 veriyorum şu anda. Bir ev arkadaşım vardı. Sanırım onun izleri. Naif bir adamdı. Evet. %50 falan. Afiyet olsun o zaman. Bizim adam geliyor beyler. Hayvan gibi bakmayız değil mi? Merhum masasına neden oturdunuz peki? Bizim bir aplikasyonumuz var. Bir proje aslında bu. Buna destek almak için kendisine projeyi anlatıyordum. Merhabalar Evi Hanım. Merhaba. Yani bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha önce de bir araya gelmiştik ama kendimizi ifade etme fırsatı bulamamıştık Evi Hanım. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Sağ olun.
Yemeğin acı olduğunu hissetmiyorum bile. Ben de. Ne yazılımı bu? Efendim şöyle izah edeyim. Bir aplikasyon düşünün ki sınırları tamamen ortadan kaldıran bir iletişim vaat ediyor. Bu aplikasyonda profil gücünüzü oluşturan şey balon takipçi sayınız değil, gerçek bilginiz. Yani günümüzde know-how'un çok önemli olduğu bir zamanda gerçek bilgiye, kaynağına araya hiçbir arayıcı koymadan ulaşabildiğinizi düşünün. Mesela alanında uzman bir fizikçiye ya da ünlü bir yazara direkt temas edebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir mottomuz var. Ev Hanım, siz Putin'e, Putin de size direkt mesaj atabiliyor. Zaten yapıyorum bunu. Zaten siz yapabildiğiniz için biz de bu masadayız. Siz yapabilenlerle biz yapamayanları bir araya getiren bir aplikasyondan söz ediyorum. Toparlamak gerekirse globalleşen dünya terimini aplikasyonumuzla global dünyaya çeviriyoruz. Size yardımcı olacağımı nereden çıkardınız? Çünkü çok karlı bir proje efendim. Yani kazan kazan dediğimiz herkesin kazanacağı bir proje. Aslında detayları da var. Yani telefondan uygulamanın özelliklerini, ekranlarını falan da gösterebiliriz. Ne kadar karlı? %60'ı benim olacak kadar mı karlı? Hanım makul. Sıradan bir proje. Nedir o? Bir şey değil. Tuz. Sadece basit bir tuz. Sodyumu azaltılmış. Tansiyonum var da kullanmak zorundayım. Vazgeçemiyorum da. Tansiyon ha? Evet. Ben de biraz kullanabilir miyim? Tabii, neden olmasın, buyurun. Teşekkür ederim. Ben başka bir arzunuz var mı? Teşekkürler. Afiyet olsun. Yemeğine falan bakalım. Sadece basit bir tuz çıkacak. Başka bir şey değil. Tüh ya! Bizim hiç aklımıza gelmedi o zaten. Alemin akıllısı zekisi sensin. Koskoca emniyet. Geri zekalı salak değil mi? Bir tek akıllı sensin. Yemeğine bakacakmışsın. Hiç kusura bakma ya. Bu ihale sende kaldı. Niye o zaman? Ne yazık ki destek verecek olan kadın öldü. Tüh ya. Çok şanslısın ha. Yani evet, maalesef çok şanssız bir adamım ben. Evet. Kadının seni dinlemediğini fark edince de cebinden o tuz denen şeyi çıkarıyorsun. Deveyi çözmüşsün çünkü. Marjinal şeyleri, farklı adamları seviyor. Sen de yakışıklı çocuğum dedin. O da atladı. Kadını o beyaz toz döküyordum bence. Sıradan bir proje. Nedir o? Tuz. Sodyumu azaltılmış. Tansiyonum var da kullanmak zorundayım. Vazgeçemiyorum da. Tansiyon diyorsun ha? Sakıncası yoksa ben de kullanabilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Evi? Sevdim. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Teşekkürler. Benim çorbam biraz soğudu. Lütfen ısıtıp tekrar getirir misiniz? Tabii, hemen ısıtıp getiriyorum. Proje dosyanızı genel ofisimize bırakın bakalım. Genel ofis mi? Evi Hanım.
Biz projemize gerçekten inanıyoruz. Yani kısa sürede çok fazla indirme alacak. Peki ya oyun oynamak istersem? Benim de sizin için yapabileceğim şeyler olduğuna inanıyorum. Karnında testise dair yumurta var mı bir bakmak lazım ama... Şu vajinanın klitorisine tekabül eden çıkıntı solucanvari rudimenter bir penis aslında. Görüyorsunuz değil mi? Yani hem erkek hem kadın. Evi kırlangıç, çift cinsiyetli diyebiliriz.